Evet dostlar, son günlerde sinema dünyasının gündemini iyice karıştıran bir mesele var. Mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. Netflix, Warner Bros'un stüdyo ve streaming tarafını satın almak için dev bir anlaşmaya imza attı ve bu hamle Hollywood'da resmen taşları yerinden oynattı. Çünkü konu sadece iki şirketin el değiştirmesi değil. Harry Potter'dan Batman'e, Game of Thrones'dan Looney Tunes'a kadar ve özellikle de bizim burada yıllardır derinine indiğimiz Matrix evrenine kadar uzanan koca bir kültürel arşivin tek bir platformun kontrolüne geçme ihtimali söz konusu. Üstelik olay sadece bununla da sınırlı değil. Paramount'un ortaya attığı daha yüksek bir teklif, regülasyon tarafında ciddi tartışmalar ve politik baskılar derken iş iyice bir satranç maçına döndü. Kısacası Hollywood şu an geleceğin hikayelerini kim anlatacak sorusuyla boğuşuyor ve bu sorunun gölgesinde Matrix gibi sistem eleştirisinin sembolü olan bir markanın kaderi bile yeniden yazılabilir. Matrix adam olarak haliyle bu konu beni de ilgilendiriyor ve siz değerli Matrix delisi kitlem ve genel sinema izleyicisi kitleyle de bu konu hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istedim. Bugün bu videoda hem bu satın alımın perde arkasını hem sinema açısından ne ifade ettiğini hem de özellikle Matrix evreni için ne anlama gelebileceğini konuşalım. Hazırsanız gelin benimle. Yılbaşına kadar Shock Voice abinizi 600.000 aboneye ulaştıracakmışsınız, öyle duydum. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim, abone olalım lütfen. Son günlerde ortalıkta dönen haberleri gördükçe insan gerçekten Hollywood artık iyice televoleye döndü demeden geçemiyor. Çünkü Netflix'in Warner Bros'un stüdyo ve streaming kanalını satın almak için imza atması sıradan bir şirket haberi değil. Yıllardır alıştığımız sinema düzenini alt üst etme potansiyeli taşıyan tam anlamıyla devasa bir hamle. Bakın öyle 3-5 dizinin el değiştirmesinden bahsetmiyoruz. Bu işin içinde 100 yıllık Warner arşivi var. Şimdi olayın şu ana kadarki sahnesini bir özetleyeyim. Netflix, Warner Bros. Discovery ile masaya oturuyor ve stüdyo ve streaming tarafını ben alayım diyor. Korkunç büyüklükte paralar telaffuz ediliyor. Taraflar şu anda prensipte anlaşmış durumda. Ama bu tip büyük satın alımlarda olay benim 80 milyar dolarım var, al sen bu parayı, Warner Bros'u bana sat dayı, mevzu kapansın şeklinde basitçe olamıyor. Böyle bir dev satın alım dışarıdan baktığımız kadar iki imza bir tokalaşma şeklinde işlemiyor. Önce şirketler kendi aralarında anlaşmaya varıyor ama bu sürecin yalnızca fragmanı. Öncelikle ticari inceleme süreci başlıyor. İki şirket birleştiklerinde ortaya çıkacak ekonomik güç hesaplanıyor. Kim ne kadar pazar payına sahip, birleşince rekabeti bozacak bir dev mi ortaya çıkıyor? Bu şirketlerin kendi muhasebe masalarından çıkıp bağımsız uzmanlara, yatırımcılara ve regülasyon kurumlarına kadar uzanan kocaman bir değerlendirme zinciri. Netflix Warner örneğinde pazar payı o kadar yüksek ki finans kuruluşları daha haber çıkar çıkmaz bu işin altından kalkmak kolay olmayacak diye uyarmaya başladı bile. İkincisi hukuki süreç. ABD'de FTC ve Adalet Bakanlığı bu tür anlaşmalara büyüteçle bakar. Bu birleşme pazarı tekelleştirir mi? Küçük üreticilere alan bırakır mı? Tüketicilerin seçeneği azalır mı gibi sorular sorulur. Netflix ile Warner birleşirse veya el değiştirirse streaming pazarında devasa bir güç oluşturacağı için haklı olarak her taraf diken üstünde. Avrupa Birliği de aynı şekilde dosyayı açacak, hatta genelde daha sert yaklaşır, yani uluslararası bir denetim zinciri işin içine giriyor. Üçüncüsü siyasi süreç, çünkü medya dediğimiz şey eğlenceden ibaret değil. Kamuoyu, gazetecilik, kültürel etkiler hepsi bu işin bir parçası. Bu yüzden siyasetçiler de devreye girer. Bu satın alım halkın çıkarına mı ya da yeni bir medya devi siyasi dengeyi bozar mı soruları masaya gelir. Trump'ın şimdiden bu birleşme sorun yaratabilir demesi boşuna değildi yani. Bu cümle tek başına bile süreci yavaşlatmaya yetebilir mesela. Dördüncüsü şirket içi mimari değişiklik. Bir şirket diğerini aldığında sadece logolar değişmez. Yönetim kadroları, iş akışları, personel pozisyonları, dağıtım ağları ve bütçe yapısı da yeniden inşa edilir. Bu süreç genelde en sancılı kısımdır. Binlerce kişinin rolü değişebilir, bazı departmanlar kapanır, bazı markalar yeniden konumlanır gibi. Beşincisi ise en gözden kaçan nokta. Kültürel uyum testi. Netflix gibi algoritma odaklı, hızlı reaksiyon veren bir platform her ne kadar benim beğenmediğim bazı yönleri olsa da Warner Bros. Gibi sinema geleneği güçlü, yavaş sindirilen bir stüdyo kültürü birleştiğinde ortaya bazen yaratıcılığı patlatan, bazen de tam tersine kilitleyen bir atmosfer çıkabilir. O yüzden bu tür satın alımlarda mevzu sadece para değil yani. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi bu karmaşanın ortasında Matrix gibi önemli bir markanın geleceği ironik bir şekilde gerçek dünyanın sistem tartışmalarının içerisinde yeniden şekillenmek üzere bekliyor. Çünkü böyle bir satın alım gerçekleşirse Netflix bugüne kadar hiç sahip olmadığı bir güce ulaşacak. Artık sadece izlediğimiz dizileri atan bir platform olmayacak. Aynı zamanda Batman'i, Dumbledore'u, Westeros'u ve Zion'u elinde tutan yeni bir dev haline gelecek. Ama bitmedi.
Çünkü bu hikayede bir de rakip var. Paramount Skydance ekibi de çıktı. Netflix ne yaptıysa 2 katını yapıyorum der gibi tamamı nakit, daha yüksek bir teklif koydu hemen masaya. Warner'ı komple alalım diyorlar. Bir yanda algoritmaların kralı Netflix, diğer yanda Hollywood'un eski para sahipleri. Ama tabii anlattığım gibi sadece parayla çözülmüyor bu tip işler. Neyse efendim, sonuç olarak herkes bekliyor. Kim kazanacak, hangi anlaşma yürüyecek, sektörü kim şekillendirecek? Velhasıl dostlar, bu satın alım sinemanın geleceği, hikayelerin üretim biçimi ve kültürel hafızanın kimlerin elinde olacağı gibi çok daha büyük bir mesele aslında bizim için. Özellikle de asıl bizi ilgilendiren kısmı, yani Matrix'e ne olacak sorusu üzerine konuşalım şimdi. Evet dostlar, şimdi gelelim bizim açımızdan işin kalbine. Çünkü Matrix dediğimiz şey öyle bir marka ki bizim kuşak için bir dönemin zihniyetini, özgürlük arayışını, sistemle hesaplaşma isteğini temsil eden bir kültürel kırılma noktasıydı. Ve biliyorsunuz biz bu kanalda Matrix'i hala bir üçleme olarak kabul ediyoruz. 4. filmi neden yok saydığımızı önceki videolarımda anlatmıştım, o yüzden burada tekrar girmeyeceğim o meseleye, ama Neo'nun yolculuğu bizim için Revolutions'ta bitmişti. 4. film çıktığında hepimiz ister istemez bir umutla baktık ama daha ilk dakikalarda bile o Matrix ruhunun olmadığını gördük. Yıllar sonra zoraki bir devam, nostaljiye abanmış bir meta yorum ve ortaya karışık ama ruhsuz bir projeydi. Bizim gözümüzde Matrix'in özüyle hiçbir bağı yoktu. Wachowski'lerin ayrılması, ekibin dağılması, o eski ateşin sönmüş olması derken zaten devam etse bile aynı lezzetin gelmeyeceği belliydi. O yüzden Matrix asıl olarak 3. filmde bitti ve aslında bitmesi de gerekiyordu. Hikaye orada doğal bir finale ulaşmıştı. Ama her ne kadar Matrix'i üçleme olarak benimseyip 4. filmi ruhsuz bir yan proje gibi görsek de bir gün Matrix 5 geliyor haberi patlayınca içimizde istemeden de olsa ufak bir kıpırtı oluştu. Çünkü bu kez projeyi Wachowski'lerden biri değil, bambaşka bir yönetmen devralacaktı. Yani en azından şöyle bir ihtimal vardı. Belki bu sefer saygılı bir yaklaşım gelir. Belki evreni yeniden sömürmek yerine ona hakkıyla bir devam yazmayı denerler. Tamam, büyük beklentiye girmedik. Kimse gidip 99'daki o felsefi atmosferle geri dönüleceğine inanmıyor. Ama yine de acaba sorusu insanın beynine düşüyor işte. Yeni bir bakış açısının, yeni bir estetik anlayışın ve daha önemlisi Matrix'in ruhuna sadık bir tonun ihtimali. Küçük de olsa bir heyecan yarattı bu. Çünkü Matrix gibi kült bir evrende doğru yönetmenin doğru yaklaşımı yıllar sonra bile bir mucize yaratabilir. Ama tam bu hafif umut belirirken Netflix Warner satın alımı patladı ve bir anda tüm kartlar yeniden dağıldı. Şimdi de aklımızda şu soru dolaşıyor. Bu dev satın alım Matrix 5'in kaderini nasıl etkileyecek? Çünkü dostlar, böyle bir satın alım gerçekleştiğinde Matrix artık hani bir film projesi olmaktan çıkıyor. Dev bir şirket vizyonunun algoritmalarla yönetilen bir içerik stratejisinin parçasına dönüşüyor. Netflix, Warner'ın tüm yaratıcı kütüphanesini eline geçirirse, Matrix'in geleceği de doğal olarak bu yeni yapının bir uzantısı haline gelecek. Yani eskisi gibi bir yönetmen istedi, Warner'da yeşil ışık yaktı şeklinde yürüyemeyecek işler artık. Her şey bir formülün, bir veri analizinin, bir global pazar stratejisinin içine oturtulacak. Şimdi burada fırsat şu. Netflix zaman zaman yaratıcılarına büyük özgürlük tanıyan da bir platform. Love, Death and Robots gibi deneysel yapımlar buna örnek. Eğer Matrix'i de böyle bir özgürlük kutusuna koyarlarsa belki bambaşka bir hikaye potansiyeli doğabilir ama işin tehlike tarafı çok daha yüksek. Netflix'in sinema diline yansıyan o algoritmik içerik yaklaşımı var yani. Risk almaktan kaçınma, mesajları göze sokma, popüler akımlara yaslanma ve en önemlisi kült markaları geniş kitleye uysun diye steril hale getirme eğilimi. Eğer Matrix 5'i böyle bir kalıba sokmaya kalkarlarsa o felsefi omurga, o 90'ların distopik ruhu bir anda buhar olup uçar. Uçtu zaten, o ruh mu kaldı diyeceksiniz, haklısınız ama hala ufak bir umut vardı. Ama bu olursa ortada Matrix değil, Matrix kostümü giymiş bir platform içeriği kalır ki en azından bunu görmeyelim yani. Netflix'in yaklaşımını az çok biliyorsunuz. Şimdi bu videoda her şeyi de uzun uzadıya anlatmak istemem. Zaten sıkıntılı mevzular ama sinema sever kitlenin büyük çoğunluğu potansiyel tehlikenin farkında. Netflix'in son yıllardaki içerik politikasına baktığımızda özellikle büyük markalarda belli bir şablon görüyoruz. Politik doğruculuğu fazlasıyla öne çıkaran, temsil meselesini hikayenin önüne yerleştiren bazı temaları seyircinin gözüne sokacak kadar abartan bir yaklaşım. Elbette hiçbirimiz çeşitliliğe, farklı karakterlere, yeni yüzlere karşı değiliz. Sinema zaten böyle gelişiyor ama sorun şu ki Netflix bunu çoğu zaman hikayeye hizmet eden doğal bir unsur olarak değil, algoritmik bir zorunluluk gibi monte ediyor. Sonuç, hikaye geri planda kalıyor, karakterler karikatüre dönüşüyor, anlatının ruhu soluyor. Bu yüzden de Matrix gibi felsefesi derin, atmosferi kırılgan, anlatısı ince ayarlı bir evrenin Netflix kalıbına sokulma ihtimali birçoğumuzu rahatsız ediyor.
Biz Matrix'in içinde bir anda göze parmak şeklinde bir woman power zorlaması, açıklamalı çeşitlilik mesajları, sosyal ajandaya hizmet eden yan hikayeler ya da alakasız LGBT parodisi görmek istemiyoruz. Bunlardan durduk yere rahatsız olan insanlar değiliz. Trinity videomda anlatmıştım mesela. Woman Power'sa Trinity bunun kralını göstermişti bize karakter olarak. Hiç kimsenin de rahatsız olduğunu sanmıyorum. Yani olay sunuş biçiminde. Matrix evreni özelinde bu kadar organik bir yapının içine slogan tadında alt metinler yerleştirmek markayı maskota çevirir. Zaten 4. filmde yaşanan da buydu. Ama var ya, izleyici de gereken cevabı gerek gişede gerek puanlamada verdi. Z kuşağına da helal olsun ayrıca. Benimsemedi yani Matrix 4'ü. Yani denediniz, olmadı işte. Zorlamayın. Bir kez daha o hatanın çok daha büyüğüyle karşılaşmak istemiyor kimse. O yüzden Netflix Warner olayı Matrix eğer yapılırsa neye dönüşecek endişesini de beraberinde getiriyor. Çünkü kötü bir senaryoda bir bakmışız Matrix kendi felsefesinin tam tersi olan böyle kurgusal bir propaganda aracına dönüşmüş. Gelelim işin diğer tarafına. Yani tabloya baktığımızda her şey mi felaket? Hiç mi iyi bir ihtimal yok? Bence hala var. Biraz da olumlu olabilecek taraflarını konuşayım o zaman. Çünkü dostlar işin şu tarafını da görmek lazım. Her ne kadar Netflix'in politikaları konusunda temkinli olsak da her şey felaket olacak diye bir yazgı da yok sonuçta. Şimdi zaten şöyle düşünün, Matrix 4 zaten hem ruhuyla hem temposuyla hem de mesaj işçiliğiyle o kadar kötü bir deneyimdi ki artık onun daha da altına inmek hakikaten zor. Yani en dip görülmüş durumda. Daha aşağıda çok yer yok. Bu açıdan baktığımızda yeni bir yönetmenin devralması aslında azımsanamayacak bir fırsat da sunuyor. Çünkü kim bu görev için seçilirse seçilsin, elinde tarihin en kült cyberpunk evrenlerinden biri olacak ve o kişi ister istemez kendini kanıtlamak isteyecektir. Düşünsenize, ben Matrix'i ayağa kaldıran yönetmenim diyebilmek az bir şey mi? Bu konumdaki birisi Matrix 4'ün düştüğü hatalara bilinçli şekilde düşmemeyi, o filmde yapılan hatalardan ders çıkarmayı ve evrenin özüne daha büyük bir saygıyla yaklaşmayı bir zahmet akıl etsin. Ayrıca Netflix dediğim gibi geçmişte bazı projelerde özellikle yaratıcı risk taşıyan işlerde sanatçılarına bayağı geniş bir özgürlük alanı da tanımıştı. Love, Death and Robots örneğini vermiştim ya, işte onun gibi mesela Arcane gibi işler var. Onu da çok beğenmiştim ki benim Arcane'i beğenmemem öngörülür mesela, değil mi? Netflix'in eleştirdiğim bazı yaklaşımlarını barındırıyor diye. Ama hayır, gayet güzel bir şekilde uygulanmıştı ve keyifle izlemiştim. Eğer Matrix'i de böyle bir yaratıcı sandbox içine koyarlarsa doğru yönetmenlerle el ele verdiğimizde ortaya gerçekten değerli bir şey çıkabilir. Yani evreni onarmak, fabrika ayarlarına geri döndürmek ve hatta üçlemenin bıraktığı mirası modern bir estetikle yeniden yorumlamak hala ihtimal dahilinde. Kısacası evet, korkularımız var, haklı nedenlerle temkinliyiz. Netflix'in bazı eğilimleri bizi tedirgin ediyor. Ama aynı zamanda elimizde şöyle bir gerçek de var. Matrix 4 gibi bir facianın ardından bu markayı toparlamak için motive bir yönetmen, yaratıcı özgürlüğü doğru kullanan bir stüdyo ve üçlemenin özünü anlayan bir yaklaşım bir araya gelirse ortaya belki de yıllar sonra tekrar heyecanlandıran bir Matrix çıkabilir. Yani her şey bitmiş değil. Bir de şöyle bir durum var. Matrix 5 zaten bu satın alım söylentilerinden çok önce gündeme gelmişti. Hatta sektör dedikodularına göre senaryo aşaması çoktan tamamlanmış. Hazırlık süreci başladı ve belki de çekimler bile sessiz sedasız ilerliyordur şu anda. Yönetmen belli, ekip büyük oranda oluşturulmuş durumda. Proje zaten Warner tarafından onaylanmış bir yapım olarak yola çıkmıştı. Yani bu öyle ortaya yeni atılmış bir fikir değil. Matrix 5 gerçek anlamda üretim bandına girmiş sayabileceğimiz bir proje. Peki bu durumda Netflix devreye girerse ne olur? Normalde böyle geç aşamada olan bir projeye satın alan şirketin müdahalesi sınırlı olur. Netflix yarın gelip senaryoyu sıfırlayın, yönetmeni değiştirin, tonu baştan yazın diyemez. Yani der de demez. Çünkü sözleşmeler yapılmış, hazırlık harcamaları yapılmış, yönetmenlerle yaratıcı çerçeve çizilmiş olur yani. En fazla tonlama değişir, pazarlama stratejisi, işte bütçe, genişletme, daraltma gibi çevresel konular gündeme gelir. Yani Matrix 5, Netflix satın alımından sonra tamamen Netflix'in eliyle yoğrulan bir proje olmayacak nihayetinde. Zaten başlamış bir sürecin yeni sahibi olurlar. Bu da bize şunu sağlar: eğer yönetmen gerçekten Matrix'in özüne saygı duyan birisi ise ve proje satın alımdan önceki yaratıcı niyetle hazırlanmışsa Netflix'in fazla bir bozma şansı olmaz. En azından senaryo aşaması bitmiş ve üretime girmiş bir filmde büyük bir ideolojik revizyon yapmaları pek mümkün olmaz diye düşünüyorum. Çünkü o noktadan sonra müdahale hem hukuken hem lojistik olarak zor olur. Netflix sadece dağıtım ve pazarlama tarafında kendi dokunuşunu yapar. Filmin ruhunu sıfırdan şekillendirme gücü sınırlı olur. Yani bunlar tabii hep benim öyle olmasını istediğim şeyler ama
Matrix markasının tabutuna son çivi çakılmadan önce son bir düzgün Matrix filmi izleriz yani bir ihtimal. Yani özetle Drew Goddard mıydım? Abi neydi adın senin? Sayın abim, umudumuzu sana bağladık. Gözünü seveyim sen de üzme bizi. Yani zor değil bak. Azıcık diren, ortaya bir irade koy ve kurtar şu projeyi. Takıldığın yerde sor bize, yardımcı da oluruz. Vallahi bak gel sana Netflix'in de kodlarına uyacak şekilde bizim kitleyi de memnun edecek şekilde bu işi nasıl kıvıracağını anlatayım. Yaparız bak inan bana. Her türlü yaparız. Kralını yaparız. Ama şu Matrix 4'ten daha kötü bir film yaparsan var ya git harakiri yap oğlum. Bu alemde bir daha seni kimse s**mez haberin olsun. Hadi reis aman diyeyim düzgün bir şey koyuyorsun ortaya tamam mı? Mail adresimi falan biliyorsun. Numaram da vardı sende zaten. Ne zaman ihtiyacın olursa da ara beni. Tamam. Bak yoksa burada 600 bin kişi bu işin peşindeyiz. Peşine kangal salarız. Sana gün yüzü göstermeyiz. Hadi utandır şu Lana Wachowski'yi. Öyle bir film yap ki evde kudursun böyle kıskancından. De hadi gittim ben.